Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu aralar çok fazla örülen, çok fazla istek alan baklavalı kahve çatlağı modelimizin yapımını anlatacağım. Çok hoş, çok güzel, çok da kolay arkadaşlar. Zor gibi görünüyor ama çok kolay, çok çabuk da ilerliyor. Tavsiye ederim. Çeyizlik kendiniz örebilirsiniz, çeyizi yapabilirsiniz, örüp satabilirsiniz. Harika olur diye düşünüyorum. İp olarak ben şöyle 100 gram 340 metre civar bir iple deneyeceğim. Gri bir iple deneyeceğim. 3 numara şiş kullanacağım. Ayrıyeten kamera arkasında da angora iple deneyeceğim arkadaşlar. Fikir olsun diye. Modelimden bahsedeyim. Modelim bir desen 16 ilmekten oluşuyor. 16 ilmek ve katları artı bir ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda da kaç ilmek olmasını istiyorsanız, yani kenar ilmeklerin kaç tane olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Sizinle 2 desen çalışacağım. 2 desen için 35 ilmek atarak başlayacağım. Hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle şişime 35 tane ilmek atıp döneceğim. Evet, şişime 35 tane ilmek attım. Modelim lastik örgü istemiyor arkadaşlar. O yüzden zaten arka yüzden başlıyoruz. Bir sıra haroşa görüntüsü olsun diye arka yüzden düz örerek ilerliyorum. Evet, düz örerek hazırlık sıramızı tamamlayalım. Evet, düz örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşa görüntüsü oluştu. Şimdi desenimizin birinci sırasındayım. İpi kendime doğru aldım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ben haroşayı da ön yüzden de düz, arka yüzden de düz örüyorum. Siz dilerseniz ters örebilirsiniz. Kenar ilmekten sonra bir ilmek haroşa ördüm. Bir doladım. 2 tane ters örüyorum. 1 2 2 ilmek düz. 1 2 2 ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz. Kahve çatlağı için burada 3 ilmek düz örüyorum. 2 3 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Evet, 2 ilmek tersten sonra bir doladım, bir haroşa ördüm, bir doladım. Bir desenimi tamamladım. Şimdi ne yaptım? Tekrar söylemek istiyorum. Kenar ilmekten sonra bir haroşa ördüm. Bir doladım, 2 tane ters ördüm. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 3 düz ördüm. 2 ters, 2 düz, 2 ters, bir doladım, bir düz ördüm. Pardon, bir doladım, bir haroşa ördüm, bir doladım. Şimdi burada ne yaptıysam aynı işlemi. Doladıktan sonra 2 tane ters. 1 2 2 ilmek düz. 1 2 2 ilmek ters. 1 2 kahve çatlağı için 3 ilmek düz. 1 2 3 2 ilmek ters. 1 2 2 ilmek düz. 1 2 2 ters, bir doladım, bir haroşa ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde modelimin ikinci sırasındayım. Evet, ikinci sıradayız. Arka yüzde. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ilmek haroşam var. Haroşa ördüm. Buradaki artırdığım ilmeği de haroşa örüyorum. Karşında 2 düz ilmek var. Düz örüyorum. 2 ters ilmek var. Ters örüyorum. 2 düz ilmek var. Düz örüyorum. 3 ters ilmek var. Ters örüyorum. 1 2 3 2 düzümü örüyorum. 1 2 2 ters, yani tersi ters düzü düz haroşaları haroşa örüyoruz. 2 düz ilmek,
Burada artırdığım ilmeği haroşa örüyorum. Ortadaki ilmek haroşa, artırdığım ilmek haroşa. 3 haroşa yaptım. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 3 ilmek ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, artırdığım ilmek haroşa, sıradaki ilmek haroşa, kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde 3. sıradayım. Evet, 3. sıra ön yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1 2 ilmek haroşa ördüm. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek haroşa, bir doladım. 2 ilmek ters. Gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek düz, 2 ters, 3 ilmek düz var. Burada kahve çatlağı deseni yapacağım. 3. ilmeği bakın genişletiyorum. Bu 2 ilmeğin üzerinden atlatıp sol şişimin önüne bırakıyorum. 3. ilmeği sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Karşımda 2 tersim var. Ters örüyorum. 1 2 2 düzüm var. Düz örüyorum. 2 ters. 2 tersten sonra haroşa ilmeklerime geldim. Bakın doladığım ilmekleri görünce haroşa ilmeklerim olduğunu anlıyorum. Bir doladım. 3 ilmek haroşa. 1 2 3. Bir doladım. 2 ters. Biraz ilerleyince haroşa ve tersleri ayırt edersiniz arkadaşlar. 2 düz, 2 ters, 3 düzüm var karşımda. Kahve çatlağı deseni yapacağım. 3. ilmeği şöyle genişletiyorum. 2 ilmeğin üzerinden atlatıp sol şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Burada 2 tersten sonra bir doladım. 2 haroşa, kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 3. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıradayım. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. Haroşa ilmeklerim var. Kenar ilmekten sonra 1 2 artırdığım ilmeği de haroşa örüyorum. 3 oldu. 2 düz, tersi ters, düz düz haroşaları haroşa örüyoruz. 2 düz, 2 ters, 2 düz, kahve çatlağı desenimi ters örüyorum. 1 artırdığım ilmek de ters oluyor. 2 3 2 düz, 2 ters, 2 düz, baklava desenime geldim. Artırdığım ilmek haroşa, ortada 3 ilmek haroşa, 1 2 3 artırdığım ilmek haroşa. Toplamda 5 ilmek haroşa ördük. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 3 ters, 1 kahve çatlağı desenimi arka yüzden 3'ünü de ters örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 düzden sonra baklava desenime geldim. Artırdığım ilmek haroşa, yanına 2 ilmek daha haroşa, kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 4. sırasını tamamlamış oldum. Ön yüzde 5. sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Evet, kenar ilmekten sonra 3 ilmek haroşa. 1 2 3 bir doladım. 2 ilmek ters. 1 2 2 ilmek düz.
2 ilmek ters. Kahve çatlağı deseninde bu sırada hiçbir işlem yok. Sırayla 3 ilmeğimi de düz örüyorum. 1 2 3 2 ters, 2 düz, 2 ters. Baklava desenime geldim. 1 doluyorum. 5 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5. 1 doladım. 2 ters. Evet, kamera çok yukarıdaydı. Biraz aşağıya indirdim. 2 ters, 2 düz, 1 2 ters. Kahve çatlağı desenimde bu sıra hiçbir işlem yok. 1 2 3 tane düz ördüm. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Yarım baklava var kenarda. 1 doladım. 3 ilmek haroşa. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 5. sırasını ön yüzden tamamlamış oldum. Bu başlangıç ipim sol taraftaysa ön yüzdeyiz. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur. Çevirdim, arka yüzdeyiz. 6. sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örüyorum. 1 2 3 4. Kenar ilmekten sonra 4 ilmek haroşa ördük arka yüzde. Arka yüzde artırma yok. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Kahve çatlağı desenim 3 ilmek ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Baklava deseni için ilmeklerim 7 tane oldu. 7 ilmek haroşa. Bakın artırdığım ilmeklerde haroşa. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Tersi ters, düzü düz, haroşaları haroşa örüyoruz ama detaylı anlatmak için size gösteriyorum arkadaşlar. 3 ters. Kahve çatlağı desenimi 3 ters ördüm. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 4 ilmek haroşa. Bakın artırdığım ilmekler haroşa. 1 2 3 4. Yani yarım baklava deseni. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 6. sırasını tamamlamış oldum. Baklava desenimdeki ilmeklerim 7 tane oldu. Ön yüzde 7. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek haroşa. 1 2 3 4. 1 doladım. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Kahve çatlağı desenini bu sırada yapacağız. Kahve çatlağı deseni 4 sırada tamamlanıyor. Şimdi ne yapacağım? 1. sırasında ne yaptıysam aynı işlem, yani artırma, hani eksiltip artırmıştık. 3 ilmeğin üçüncüsünü böyle tutuyorum. Genişletip 2 ilmeğin üzerinden atlatıp sol şişimin önüne bırakıyorum. 2 ilmeğim kaldı. Dengelemek için bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Baklava desenim için bir doladım. 7 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5 6 7. Bir doladım. 2 ters. Evet, baklava desenindeki ilmeklerim 9 tane oldu. Bu artırdığım ilmekler birlikte 9 tane oldu. 9 tane olana kadar artıracağız. Ondan sonra eksilteceğiz arkadaşlar. Son artırmamızdı. 2 düz, 2 ters. Kahve çatlağı deseni yapıyorum. 3. ilmeği genişletip sol şişimin önüne bırakıyorum. 2 ilmeğin üstünden atlatıp bir düz, bir dola, bir düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters,
Bir doladım. Haroşa örüyorum. 1 2 3 4 doladıktan sonra 4 ilmek haroşa ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp modelimin 7. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 8. sıradayım. Yine gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmekten sonra haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek haroşa ördüm. 2 düz, 2 ters, 2 düz, kahve çatlağı desenimi arka yüzde ters örüyorum. 1 2 3 2 düz, 2 ters, 2 düz. Baklava desenime geldim. Artırdığım ilmeği de haroşa örüyorum. 1 9 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 düz, 2 ters, 2 düz, kahve çatlağı desenimi arka yüzden ters örüyorum. 1 2 3 2 düz, 2 ters, 2 düz, haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek haroşadan sonra kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin arka yüzden 8. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde 9. sıradayım. Bu sırada bağlayacağız arkadaşlar. Evet. 9. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada baklava desenimde 9 ilmek ortadaki 9 ilmek olana kadar artırdık. Buradaki haroşalarımda kenar ilmekten sonra 5 tane oldu. Bunları da eksilteceğiz. 1 ilmek kalana kadar. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 sıradaki 2 haroşayı şöyle isterseniz ikincisini yönünü çevirin. Sonra sağa doğru ikisini bir kesiyorum. İkisini bir haroşa olarak ördüm. Burada 2 tersimi örüyorum. 2 ters ilmeğimi ördükten sonra karşımda bakın ilmekleri sayıyorum. 2 4 6 8 10 11 ilmek. Burada 2 düzle başlıyor, 2 düzle bitiyor. Buradan başlıyoruz bakın. 2 ters ördükten sonra buradaki 2 düzle 2 ters arasındaki boşluğa giriyorum bakın. Bu şekilde girdim. Şöyle arkadan ilmek aldım. İlmeğimi aldım. Bunu sol şişime geçirdim. Zaten 2 düz ilmek vardı. Bu ikisini bir şöyle hafif çektirip arkadaşlar biraz sıkıştırıp ikisini bir düz olarak örüyorum. Ve sol şişimden bıraktım. Bağladık. Sıradaki ilmeğim de düzdü. Hatırlıyorum. 2 düz. Sıradaki ilmeklerim 2 tersti. Kahve çatlağı desenim 3 düz. 2 ters. Evet, 2 tersimi ördükten sonra 2 düz ilmeğim kaldı. Onları da düz örüyorum. 1 2. Evet bakın vurduk. Şimdi 2 tersimi örüyorum. 1 2. Baklava desenimi açtım. 9 ilmek olana kadar artırdık. Şimdi hemen baştaki 2 ilmek haroşanın ikisini bir haroşa olarak ördüm. Haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek haroşa ördükten sonra kalan son 2 ilmek haroşanın ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Evet 7 ilmek haroşam kaldı. 2 ters. 2 tersten sonra yine burada bağlama yapacağız arkadaşlar. Yine göstereceğim. 11 ilmek oluyor. Bakın 2 düzle başladık. 2 düzle bitecek. Şöyle son 2 düzle 2 ters arasındaki boşluğa giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime geçiriyorum.
Ve alttaki ilmekle birlikte ikisini bir düz örüyorum. Evet, ilk düzümü ördüm. Şimdi ikinci düzümü ördüm. 2 ters. Yani tersi ters, düzü düz örüyorum. 3 düz kahve çatlağı desenimi. 2 ters. 2 düz. Ve 2 ters örüyorum. Şöyle görüntüsüne bir bakın isterseniz. Bakın. Çok hoş bir görüntü oldu. Evet, şimdi baklava desenim için artırmalarımızı tamamlamıştık. Hemen sıradaki 2 ilmek haroşanın ikisini bir haroşa olarak ördüm. Kalan 3 ilmek haroşamı da örüp kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 9. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 10. sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Gördüğün gibi öreceğim. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa ördüm. 2 düz, 2 ters, 2 düz, baklava kahve çatlağı desenim için 3 ilmek ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Baklava desenim için 7 ilmek haroşam var. Onları haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 düz, 2 ters. Çok kolay arkadaşlar. Böyle söylüyorum, sürekli konuşuyorum. Belki rahatsız oluyorsunuzdur ama model oldukça kolay. Yani gördüğüm gibi örüyorum. Genelde sadece kahve çatlağım sabit. Baklava desenimde 9 ilmek olana kadar artırıyorum. Sonra 1 ilmek kalana kadar eksilteceğim. Haroşalarımı örüyorum. Ve bir desenim oluşmuş olacak. 1 ilmek kalana kadar eksilteceğiz artık. Evet, çevirdim. Ön yüzde 11. sıradayım. Kenar ilmekten sonra haroşa örüyorum. 1, 2 ilmek haroşa ördüm. Kenar ilmekten sonra sıradaki 2 haroşanın ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisine bir haroşa olarak ördüm. 2 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Sadece baklava desenim işliyor. Yani ilmekleri azalacak. Diğerleri hep aynı. 2 düz, 2 ters. Kahve çatlağı desenimi bu sırada yapacağım. 3. ilmeği genişletip sol şişimin önüne bırakıyorum ve bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Baklava dilim için sıradaki 2 ilmek haroşanın ikisini bir örüyorum. Ve 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. Sıradaki 2 haroşanın ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Haroşa ilmeklerim 5 tane kaldı. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 3 ilmek kahve çatlağı desenim var. 3. ilmeği genişletip 2 ilmeğin üzerinden geçirip sol şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 tersten sonra sıradaki 2 haroşa ilmeğin ikisine bir örüyorum. 2 ilmek haroşa, kenar ilmek. Modelimin 11. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 12. sıradayım. Kenar ilmek. Artırma eksiltme hiçbir işlem yok. Haroşaları haroşa. Düzleri düz. Tersleri ters.
2 düzümü örüyorum. 3 ters, kahve çatlağı desenim, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Burada 5 ilmek haroşa. Evet, bilirsiniz arkadaşlar, arka yüzden sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüzde 13. sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmek haroşa ördüm. Kenar ilmekten sonra 1 ilmek haroşa ördüm. Sıradaki 2 haroşanın ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir haroşa olarak örüyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Kahve çatlağı deseninde bu sıra hiçbir işlem yok. 3 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Evet, 5 ilmek haroşam var. İlk ikisini bir örüyorum. 1 ilmek haroşa örüp kalan son ikisinde ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters, kahve çatlağı desenim, 3 ilmek düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Sıradaki 2 haroşanın ikisini bir örüyorum. 1 haroşa, kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 13. sırasını tamamlamış oldum. Arka yüzde 14. sıradayım. Hiçbir işlem yok. Kenar ilmekten sonra haroşalarımı haroşa örüyorum. Düzlerimi düz örüyorum. Tersleri ters. Düzleri düz. Kahve çatlağı desenini ters. Evet, burada da 3 ilmek haroşam kalmış baklava desenimde. Sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 14. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 15. sıradayım. Son olarak 16. sırada bitiyor arkadaşlar. 16 sırada arkalı önlü bir desen bitmiş olacak. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek haroşam var. İkincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters, kahve çatlağı desenimi yapıyorum. 3. ilmeği genişletip sol şişimin önüne bırakıyorum. 1 düz, 1 dola, 1 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Burada baklava deseninde 3 ilmek kaldı. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip bu ikisini bir sağa doğru kesiyorum. Bakın, sağa doğru ikisini bir örüyorum. Örmeden aldığım ilmek hala sağ şişimde. O örmeden aldığım ilmeği de genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Yani direkt üçünü bir de kesebilirsiniz. Bu şekilde de kesebilirsiniz. 3 ilmeğin üçünü bir örmüş olduk. Sadece bir ilmeğim kaldı. Yani 2 eksilttik. 2 ters baklava desenimizi tamamlamış olduk. 2 düz, 2 ters, kahve çatlağı desenimi yapıyorum. 3. ilmeği genişletip sol şişimin önüne bırakıyorum. 1 düz, 1 dola, 1 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Burada sırada 2 tane haroşam kaldı. O ikisini bir haroşa olarak ördüm. Burada da bir ilmek haroşaya düştük. Kenar ilmeğimi de örüp modelimin 15. sırasını, ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 16. sıradayım. Şöyle kenar ilmekten sonra bir ilmek haroşa, 2 düz, 2 ters, 2 düz,
Kahve çatlağı desenim 3 ilmek ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Burada kestiğimiz ilmek var. Baklava deseninde bir ilmek kaldı haroşam. Onu da haroşa örüyorum. 2 düz, 2 ters. Artık bilirsiniz. Arka yüzden 16. sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 16. sırayı tamamladım. Bir desenimi oluşturmuş oldum. Bakın baklava desenim hem açıldı. 9 ilmek olana kadar artırdık. Sonra bir ilmek kalana kadar azaldık. Şimdi ne yapacağız? Birinci sırada ne yaptıysak ön yüzde, birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Evet, birinci sırada ne yapmıştık? İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek haroşa. Bir doladım. 2 ters. Aslında gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Sadece baklava desenim yine artacak. Bu kenarda 5 ilmek olana kadar artmıştı diye hatırlıyorum. Burada da 9 ilmek olana kadar artacak. Kahve çatlağı desenim de aynen devam edecek. Evet, 2 düz, 2 ters. Kahve çatlağı desenimde bu sırada işlem yok. 3 düz örüyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters ördükten sonra baklava desenimin öncesinde bakın bir ilmeğe düşmüştü. Bu bir ilmeğin öncesinde bir doladım. Bir ilmek haroşa ördüm. Bir doladım. 2 ters ördüm. 2 düz, 2 ters, 3 ilmek düz kahve çatlağı desenim, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 tersten sonra bir doladım, bir haroşa ördüm. Kenar ilmeği de düz örüp modelimin şöyle şimdi kenara koyayım. Modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Arka yüzde ikinci sırayı öreceğiz. İkinci sırada ne yaptıysak aynı işlem. Üçüncü sırada ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Dediğim gibi bu baklava dilimli ilmekleri 9 tane olana kadar artıracağız. Sonra 9 tane olduktan sonra bakın buradaki işlemi yapacağız. Ve eksiltmeye başlayacağız. Böyle devam ediyor. Bu iple de çok hoş, çok güzel durdu. Kendisini gösterdi. Şimdi size angora iple ördüm. Böyle eflatun bir iple ördüm. Onu göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çok hoş, çok güzel. Benim annem bu modele bayıldı. Kenar lastiği olarak da farklı bir lastik uyguladım arkadaşlar. Bunu uyguladım burada. 11 ilmek şeklinde. Aslında lastik değil ama bakın bu tarafı bile güzel arkadaşlar. İki taraflı bile kullanılabilir. Bunu kullandığım alt kısmı böyle. Muhteşem oldu. Angora iple de çok hoş, çok güzel durdu. Örmeye değer çeyizlik muhteşem olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle 40 beden için önleri 4 desen, 38-40 beden için önleri 4 desen, arkayı 8 ya da 7 desen çalışabilirsiniz. Dediğim gibi 16 ilmek ve katları artı 1 ilmek. Başta ve sonda kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atabilirsiniz. 16 katları artı 1 artı ben burada 10 ya da 11 attım. Onu hatırlıyorum, öyle diye düşünüyorum, bilmiyorum ama şimdi tam emin söylemeyeyim. Bu da çok güzel oldu. Böyle kalın hafif kalın iplerle denemek isterseniz böyle de güzel. Böyle de güzel arkadaşlar, fikir olsun. İnşallah anlatımımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.